Uz ifadesi Bizans kaynaklarında Oğuzlar için kullanılmıştır. Bugün Moldova Cumhuriyeti'ndeki Gagavuzya'yı veya diğer adıyla Gagavuzeli Özerk Devleti'ni oluşturan Gagavuzlar, Oğuzların soyundan gelmektedir. Zaten Uz ekindeki bu net bir şekilde görülüyor. Buraya kadar her şey tamam. Peki Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus ile bugünkü Dobruca Gagavuzları arasında nasıl bir bağ var? Hikayemiz biraz uzun. Selçuklu Hanedanı ve tarihi, Türk tarihinde her zaman incelenmesi gereken ve üzerinde henüz tam incelemelerin yapılmadığı bir tarihtir. Hanedan içi çekişmeler, ölümler, trajik sonlar, kurumsal yapılar ve Moğollar. İkinci İzzettin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanlarından biri. Anadolu Türk tarihinde ender rastlanan durumlardan biri olarak üçlü yönetim anlayışıyla devleti 4. Kılıç Arslan ve 2. Alaaddin Keykubat ile birlikte yönetti. Babası 2. Gıyasettin Keyhüsrev'in Bizanslı bir papazın kızından doğan 2. İzzettin Keykavus tahta çıktığında 11 yaşındaydı. Köse Dağı Savaşı'nın etkileri devlet üzerindeki baskıları arttırmaya devam etmiş, Moğol komutan Baycu Noyan, Anadolu'daki Moğol hakimiyetini gittikçe pekiştirmeye başlamıştı. İkinci İzzettin Keykavus tahta geçtiği yıl, kardeşi 4. Kılıç Arslan'ı Moğol hükümdarı Güyük Han'ın tahta çıkma töreni için Moğolistan'a göndermiş, Moğollar da 4. Kılıç Arslan'dan oldukça memnun kalmışlar ve kendisini Anadolu Selçuklu Sultanı olarak tanımışlardır. Bu durum, Anadolu'daki kardeşler arasındaki taht kavgasını iyice kızdırdı. 1256 yılında Moğol kumandanı Baycu Noyan tekrar Anadolu'ya bir sefer yaptı. Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Moğol birlikler ile Selçuklular tekrar karşı karşıya geldi. Sultan Hanı Savaşı'nda 4. Kılıç Arslan Moğol ordusu tarafındaydı. 14 Ekim 1256'da yapılan savaşta iki tarafta ağır kayıplar verdi. Aksaray yakınlarındaki bu savaşta 2. İzzettin Keykavus'un ordusu yenilgiye uğradı ve böylece Anadolu tamamen Moğol egemenliğine girmiş oldu. 1260 yılında 2. İzzettin Keykavus, Konya'yı terk ederek ailesiyle beraber Bizans İmparatoru 8. Mihail Palailogos'un sarayına sığındı. Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han, ağabeyi Büyük Moğol Hanı Mengü'nün emriyle 1255 yılında o zamana kadar fethedilmemiş Orta Doğu topraklarını ele geçirmekle görevlendirildi. Görevleri arasında Haşhaşileri ortadan kaldırmak, Memlük ve Abbasi devletlerini yıkmak ve Eyyubi Suriye topraklarını istila etmek vardı. Mengü Han'ın emriyle her 10 Moğol erkekten ikisi Hülagu'nun ordusuna katıldı. Hülagu'nun Fransa Kralı 9. Louis'e yazdığı mektupta ordusunun yaklaşık 200.000 civarında olduğunu belirtmiştir. Hülagu'nun bu tehlikeli yolculuğa çıktığını haber alan Bizans İmparatoru 8. Manuel Palailogos, Hülagu'dan çekinerek 2. İzzettin Keykavus'u Aynos Kalesi'ne hapsetti. Aynı günlerde Altın Orda Hanı ve ilk Müslüman Moğol hükümdarı olan Berge Han, İlhanlara karşı Memlüklerle ittifak kurmuş, bu ittifaka 2. İzzettin Keykavus da katılmıştır. Berke Han, 2. İzzettin Keykavus'un hapsedildiğini duyunca ordularını Aynos Kalesi'ne yönlendirdi.
Bunun üzerine serbest bırakılan 2. İzzettin Keykavus, Kırım'a Berke Han'ın sarayına sığındı. Berke Han, 2. İzzettin Keykavus'un halası ile evli olduğundan ona yakınlık duymakta ve yeniden Anadolu Selçuklu tahtına geçmesi için desteklemekteydi. Bu hengameli günlerde 2. İzzettin Keykavus Kırım'da yaşamaya başlarken ailesinden bazıları Bizans'ta kalmaya devam etti. Berke Han, 2. İzzettin Keykavus'a Kırım günlerinde dedesi 1. Alaaddin Keykubat tarafından fethedilen Sudak ve Sulhat şehirlerini dirlik olarak tahsis etti. Keykavus, ülkesine geri dönüp Selçuklu tahtına çıkmak için çok çabaladıysa da değişen siyasi şartlar çabalarını boşa çıkardı ve 2. İzzettin Keykavus 1279 yılında Kırım'da hayatını kaybetti. Oğlu 2. Gıyasettin Mesut Keyhüsrev Selçuklu tahtına çıkmaya muvaffak olmuş, fakat o da tahtı 4 kez yeğeni 3. Alaaddin Keykubat ile değiştirmeye mecbur kalmıştır. 2. İzzettin Keykavus'un Kırım'a gitmesinden sonra Bizans'ta kalan annesi ve çocuklarına ne oldu? İbni Bibi ve Yazıcıoğlu'na göre 2. İzzettin Keykavus'un 2 oğlu Mesut ve Keyumers kendisiyle birlikte Kırım'a geldi. Geride kalan ve isimleri kayıtlarda geçmeyen 2 oğlu 2. İzzettin Keykavus'un annesiyle beraber Bizans İmparatoru 8. Manuel Palaeologos'un tarafından Veroya'ya subaşı olarak atandılar ve oraya yerleştirildiler. İmparator, Veroya'da kalan 2 oğuldan birini İstanbul'a geri çağırdı ve saray hizmetine aldı. İstanbul'a dönen bu kişi sonradan Hristiyan olacak ki ismi Melik Konstantinos olarak yazılacaktır ve derviş olarak kutsanacaktır. Onun çocukları da yaşamlarını Hristiyan olarak devam ettireceklerdir. Veroya'da kalan diğer oğul ve onun oğlu Müslüman yaşayıp ölmüşlerdir. Bunların çocukları sonradan Selanik taraflarına göç etmiş ve Bizans İmparatorunun emriyle vaftiz edilmişlerdir. 2. İzzettin Keykavus'un Bizans'ta kalan torunları Sultan Paleologi olarak adlandırılmıştır. Veria bölgesi halkı bunları sultanın oğulları olarak tanımışlar ve böyle davranmışlardır. 2. İzzettin Keykavus'un torunları olan Georgios Lizikos ve Mihail Lizikos, Bizans'ta önemli komutanlıklara gelmiştir. Diğer torunları da toprak sahibi asiller olarak yaşamışlardır. Yıldırım Beyazıt, Veroya'yı ele geçirdiğinde bu şehrin idarecisi Keykavus'un torunlarından Lizikos adında biriydi. Yıldırım Beyazıt, daha sonra Lizikos'u ailesiyle birlikte getirdiği Zihna'ya subaşı olarak atadı. Lizikos, Selçuklu kökeni sayesinde Yıldırım Beyazıt'tan vergi muafiyeti almayı başarmıştı. Benzer durum 2. Murat döneminde de yaşanacak ve Sultanoslardan gelen Mikos Sultan ve Demetre Sultan 2. Murat'ın huzuruna çıkarak mülkleri üzerindeki vergi muafiyetlerinin yenilenmesi için ricada bulunacaklardır. Gagauzlar üzerine uzun süren araştırmalar yapmış Polonyalı bilim adamı Tadeusz Kowalski, Gagauzların kökeni hakkında 3 temel dayanak oluşturur. Birinci olarak en eski tabaka kuzeyden gelen bir Türk topluluğunun kalıntısıdır. İkincisi, Osmanlıların gelişlerinden daha önceki bir devre uzanan güneyden gelen kuvvetli bir gruptur. Üçüncü tabaka, Osmanlı devrinin Türk kolonilerinden ve Türkleşmiş unsurlarından teşekkül eder. İkinci tabakada belirtilen ve Balaşçev'in
Seyit Lokman Oğuznamesi'ne dayanarak ileri sürdüğü ve Paul Wittek'in de Yazıcıoğlu Ali'nin de Selçuknamesine göre geliştirdiği teze göre, II. İzzettin Keykaus ve Sarı Saltuk'un Balkanlar ve Kırım'a olan göçüyle buraya gelen Selçuklu Oğuz Türklerinin Hristiyanlaşması düşüncesine bağlanmaktadır. Bugünkü Dobruca Gagauzların kökeni buna dayanmaktadır tezi gelişmiştir. Bazı iddialara göre de Keykaus kelimesi zamanla Gagauz'a dönüşmüştür.